Hoş geldiniz. Bugün haşir bahsinden okuyacağız inşallah. 10. sözün metodunu, baharın haşre nasıl aynı olduğunu, aklımızın nerede zorlandığını, Kur'an'ın nasıl kapı açtığını okuyacağız. 10. sözün yolu şu: her bir hakikat üç şeyi birden ispat ediyor. Önce var ve vacip bir yaratıcı var diyor. Sonra o zatın isim ve sıfatlarını gösteriyor. En sonda da haşri yani ahireti o isimlerin gereği olarak bina ediyor. Yani kainattaki fiilleri gösteriyor. Fiilden faile geçiyoruz. Failin isimlerine bakıyoruz. O isimler ahireti iktiza ediyor. Dünyadan isimlere, isimlerden ahirete. Bu yüzden inatçı, inkarcıdan en halis mümine kadar herkes bir istifade edebiliyor. Çünkü mesele havada değil, şu görünen eserlere bakarak gidiyor. Muntazam fiil failsiz olmaz. Nizam ve mizan varsa, arkasında hakim ve adil bir zat var. Hakimdir, abes iş yapmaz, adildir, hukukları zayi etmez. Öyleyse bir mahkeme-i kübra mutlaka olacak. Çamaşır makinesi misali, yüzlerce parça yerli yerinde bir gayeye hizmet ediyor. Rastgeleyle olmuyor. Gaye varsa, nizam varsa, arkasında hikmet ve adalet var. Niye birden anlamıyorum deme. İbn Sina bile iman ederiz ama akıl bu yolda tek başına gidemez demiş. Ulema haşir nakildir demiş. Ama bu asırda taklit kırıldı, teslim zayıfladı. İnternete giren çocuk bir günde 100 ateistle karşılaşıyor, kafalar karışıyor. O yüzden tahkiki iman şart. Nasıl? Aynı bahçeye tekrar tekrar girip meyve toplar gibi. Okudukça, döne döne mütalaa ettikçe açılıyor. Bir turda topladığını ikinci turda daha olgun topluyorsun. Şevk de buradan doğuyor. Haşr-ı Azam, ismi azamın tecellisiyle olacak. Onu görmek için Kur'an'ın gösterdiği büyük fiillere bakıyoruz. Bahar, bahar gibi kolay diyor ya, hakikaten öyle. Aklın dar ölçüleriyle kalırsak yoruluruz. Kur'an fiili gösterir, fiilden isme geçirir, isimden haşre hiç mümkün müdür ki, ölmüş kurumuş koca arzı dirilten, her baharda 300 binden fazla türü tek tek haşredip neşreden, bu karma karışık işin içinde bile her birini ayırt ederek ilmini gösteren, semavi fermanlarla haşri defalarca vaat eden, mevcudatı omuz omuza çalıştırıp azamet-i rububiyetini gösteren, insanı kainat ağacının en nazik, en nazenin meyvesi yapıp her şeyi ona musahhar kılan Kadir-i Rahim ve Alim-i Hakim, kıyameti getirmesin mi, haşri yapmasın mı? Hem ister hem yapabilir. 9. kapımız İhya ve İmate kapısıdır. Yani Hayy-i Kayyum'un Muhyi ve Mumit isimleri, kışta vefat, baharda diriliş, bahara bak, ölmüş toprak, kurumuş ağaçlar dalları, sonra bir emirle her yer canlanıyor. Sadece insan gibi tek bir nev değil, yüz binlerce nev, tohumlar birbirine karışık, maddeten farkları az ama her biri kendi kimliğiyle, kendi kokusuyla, kendi rengiyle, sürat ve vüsat ve suhulet içinde çıkıyor. Hem de mizanla, ölçüyle. 6 gün veya 6 hafta gibi kısa bir zamanda arz sayfasında o kadar mahlukat yaratılıyor. Bunu yapan ve semavat ve arzı 6 günde yaratıp çeviren zat ikinci bir yaratılışı bir sayha ile yapamaz mı? Üç tatlı temsilimiz ki, bir katip bozulmuş harflerden 300 bin kitabı tek sahifede karıştırmadan, sehivsiz, noksansız bir saatte yazsa, senin suya düşen kitabını hafızasından bir dakikada yazamaz denir mi? Ve mucizekar bir sultan dağları kaldırıyor, memleketleri değiştiriyor, dereye yuvarlanan bir taş misafirin yolunu kapatmış, o taşı kaldırmaz veya kaldıramaz denir mi? Bir kumandan bir günde koca orduyu sıfırdan işten teşkil ediyor. Sonra bir boru sesiyle istirahate dağılmış olan taburları toplayamaz denir mi? Orduyu kuran yapan elbette dağılan orduyu haydi haydi toplar. Nakkaş-ı ezeli kışın beyaz sayfasını çevirir, baharın yeşil yaprağını açar, yeryüzü sahifesinde 300 binden fazla nevi kudret ve kader kalemiyle ahseni surette yazar. Ruh programını çekirdeğe koyan Hafiz-i Hakim,
insanların ruhlarını hıfzedemez mi? Küreyi arzı sapan taşı gibi çeviren kadir olan Allah, ahiret yolundaki taşları kaldırmaz mı, kaldıramaz mı? Zerratı emri kün feyekün ile yerleştiren zat, bir sayhayla tanışık zerreleri tekrar toplayamaz mı? Gözünün önünde her gün mini mini kıyametler ve haşirler yapan ve gece gündüzün değişimini, bulutların icadı ve ifnasını yapan zat, 1000 sene geriye hayalen git, mazi ile müstakbeli karşılaştır, asırlar adedince numune haşir ve kıyamet görürsün. Sonra dönüp, haşir akla uzak demek, ne kadar akla muhalif olduğunu herkes görür. Kur'an da zaten şöyle diyor: Allah'ın rahmet eserlerine bak. Ölümünden sonra yeri nasıl diriltiyor? Elbette ölüleri de diriltecektir. O her şeye kadirdir. Haşre mani hiçbir şey yok. Muktezi ise her şey. Yani sebepler haşri gerektiriyor, engel mani yok. Bir de rububiyetin azametine bakalım. Şu koca arzı adi bir hayvan gibi öldürüp dirilten, bize beşik, gemi yapan, güneşi lamba, gezegenleri meleklerine tayyare yapan, zatın bu muhteşem sermedi rububiyeti sadece geçici, devamsız, bekasız bir dünya üstüne kurulmaz. Elbette daimi, zevalsiz bir diyarı ahir var. Başka baki bir memleket olacak ki bu şanlı idare orada tam görünsün. Peygamberler, evliyalar, asfiyalar, meşrep ve meslekçe farklı ama bu meselede ittifak etmişler. Sayı çokluğuyla tevatür, keyfiyetçe icma, hilal şahitliği gibidir. İki müsbit, binler münkerin inkarından evladır. Hem Allah'ın vaadini bozması düşünülemez, hulfül vaad izzetine sığmaz. Küfür ise cinayeti mutlakadır, kainatın kıymetini sıfırlar, esmayı tezif eder, mevcudatı tekzip eder, insan istidadını bozar, böyle bir suç af götürmez, kadir-i mutlak da aciz olmaz. Portakala bakıp Rahman ve Rahim ismini görüyoruz. Bu ikram sadece bu sınırlı dünyaya sığar mı? Elbette devamı gerekir. Rahmaniyet nihayetsizdir. Onun için isimlerden ahirete geçiyoruz. Bu zamanda imanını muhafaza etmek istiyorsan, tekrar tekrar oku, düşün, mütalaa et. Anladığımız kadarına şükredip tekrar mütalaa edip daha da derinleşmemiz lazım. Bahçede meyve toplar gibi. Her turda yeni bir lezzet, yeni bir şevk. Netice olarak dünya bir mezra. Burada ekiyoruz, mahşer bir harman. Cennet ve cehennem birer mahzen. Şu kadar delil, şu kadar misal, şu kadar vaat ve tehdit, bundan daha sağlam bir haber, daha açık bir hakikat yok ve olamaz.